Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sıcak ama çok sıcak bir Antalya akşamından hepinize merhaba diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomu konusunu, içeriğini ben genel olarak bu sezon nasıl geçirdik? Hani bazı tabii önemli karşılaşmalar yaptık, güzel karşılaşmalar yaptık, güzel rakiplerimiz oldu. Bunlarla ilgili böyle kısa kısa çok da vaktinizi almadan devam etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi öncelikle kupayla başlayalım arkadaşlar. Kupada ne yaptık? Şimdi aslında bunu niye söylüyorum? Sezonun başından beri bana bu konuda çok fazla mesaj geldi. Abi algoritma bu sezon niye böyle yaptı? Yani güç dengesi, başlangıç güç dengemize göre çok çok yüksek rakipler geldi diye arkadaşlarımızın haklı serzenişi var. Birazcık da hayal kırıklıkları var. Evet aslında onlara katılıyorum. Çünkü benim de aslında sezon başındaki gücüme göre beklediğim baremin üstünde rakipler geldi. Beklediğim baremin daha fazlasında rakipler geldi. Herhalde bekleyelim ve görelim diyorum. Bakalım algoritma bu sezon çok kişinde bunu duyduğum için söylüyorum. İnşallah biraz daha normale döner diye düşünüyorum. Bakacağız, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi arkadaşlar önce kupaya geçelim. Tabii son 64 birinci tur ve 32'yi geçiyorum arkadaşlar. Hemen çok da vaktinizi böyle almak istemiyorum. Son 16 turunda bir rakibimiz vardı arkadaşlar. Ben hafif kendimi isterseniz şöyle yukarı alayım, daha rahat olur. Bu bir level benden düşük bir arkadaş. Taylandlı. Ama işin tuhaf olan yönü şu. Bu arkadaş en iyiler federasyonunda oynuyor ve federasyona oynayan bir takım belli. Hemen şimdi kadrosuna göz atalım. Salt kadrosuna göz attığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. E, tabii şimdi böyle bırakmış dizmiş. Mesela örnek. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Kalecisiyle başladık. Geçelim. Tabii oyun tarzlarını söylememe gerek yok. Hep 4. Hep 4. Bakın arkadaşlar yani becerileri oldukça yüksek. Yani güzel, iyi futbolcuları var. Hani sizin mutant oyuncu dediğiniz, tabir ettiğimiz bir kısmın mutant dediği oyunculardan arkadaşlar. Bakın. Yani tamam bir level düşük belki bana yani o anda bir level daha şey ama sonuç itibariyle oyuncu becerileri en iyiler federasyonda oynayan bir takım, federasyonu oynayan bir takım e, bence yani gene de iyi bir rakip arkadaşlar. İyi bir rakip. Bakın gördüğünüz gibi. Becerilerini göstermeye gerek yok. Bir de mesela şuna bir bakalım. Yani adamın top çalması, markajı, savunması yani korkunç, korkunç. Şimdi biz bu takımla ne yapmışız arkadaşlar? İlk maçı biz 2 tane frikik golüyle 2-1 kazandık. İkinci maçta herhalde şey yapmadı arkadaşımız. Bunu çok fazla yapmadı. İkinci maçta hep yedek ağırlıklı çıktı. Ondan sonra arkadaşlar yine 109'luk bir takımla oynadık. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk maçı 2-2 bitirdik ama yine benden bir level düşük olan bir arkadaş. Şu anda mesela şeyi bu. O da Platin Lig'de oynuyor. Yani aslında iyi federasyonların, iyi takımlarıyla karşılaştık demek istiyorum arkadaşlar. Sonuç itibariyle 2-2'lik beraberlik ama daha sonrasında 7-1'lik galibiyet. Bu işte arkadaşlar bu da bir level düşük ama gücü bize yakın. Dolayısıyla salt gücüne baktığımız zaman bu Portekizli kardeşimizin salt gücü bizden yüksek. Ha, level'ı düşük olabilir arkadaşlar. Böyle bir rakiple karşılaştık. Sonrasında ne oldu? Değerli kardeşlerim, 5-0'lık bir rövanş maçından sonra şey yaptık.
Finalde de kendi level'ımızda iyi bir rakip 132'ye 136 yani denk gelen bir rakibe karşı 3-0'lık net bir skorla kupayı kapattık. Aslında kupada mesela şöyle rakipler de vardı. İşte dedim ya biraz evvel algoritma hani benim de beklediğimin üstünde. Benim de başlangıç level'ımın üstünde. Başlangıç gücümün üstünde takımlar geldi diye. Mesela bu da daha evvelden bildiğim bir arkadaş. Salt gücü bu gibi. Yani bu ve bunun gibi takımlar kupada vardı değerli kardeşlerim. Zaten benim ilk maçtaki rakibimi daha verse göstermiştim. Yani ilk turdan zaten çıkan rakip ortadaydı. Sonuç itibariyle başlangıç gücüme göre bana da fazla güçlü rakipler geldi. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne arkadaşlar. Gruplar için bir şey söylemiyorum. Çok fazla zorlanmadık gruplarda değerli kardeşlerim. Sonrasında evet mesela şu takım SS Napoli arkadaşlar. Aynı level güzel bir karşılaşma oynadık. Çok zorlu bir maç geçti. Aslında bu maçları çekebilirdim. Sonradan pişman oldum. Ya niye çekmedim diye. Çok güzel bir karşılaşmaydı. 2 defa öne geçtik. 2 defa yakaladı beni. Burada görüldüğü gibi, önemli anlarda görüldüğü gibi. 69'da yine Warner'in attığı golle maçı 3-2 kazandık. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi o da oyunda, biz de oyundayız. Hasan Saka kardeşim de destek vermiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ondan sonra evet Napoli ile ikinci maçta tabii 2-2'lik bir beraberlik yaşadık. Daha sonra biraz daha tabii ilk şeye göre daha ufak bir yani daha güç olarak biraz daha düşük bir rakiple karşılaştık. Yine aynı level'da olan bir takımdı. İlk maçı 5-0, ikinci maçı 4-0 ile geçtik. Sonrasında arkadaşlar gene kuvvetli bir rakiple karşılaştık. Bizden güç olarak da 1-2 barem de olsa kuvvetli bir rakipti. İlk maçı 3-1 deplasmanda kazandık. İkinci maçta da 3-2'lik bir galibiyetle toplamda 6 ile 3 ile rakibimizi geçtik. Yani aslında bunlar benim umduğumun üstünde gelen takımlar aslında arkadaşlar. Şimdi gelelim final maçına. Muhtemelen bu video çıktığı zaman ben final maçını oynamış olacağım. Belki uzun bir aradan sonra belki bu sezonu 2 kupayla da kapatabilirim. Nedenini hemen söyleyeceğim arkadaşlar size. Tabii çıkacağız, oynayacağız, ayrı konu. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu takım 155. Şu andaki gücü 155. Aslında daha da yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakın en azından yedeklerinde en az 2 tane 9 yıldız var. Bir tane 9 yıldıza aday bir oyuncu var. Dolayısıyla bunu koyduğu zaman bu takım 170 gücüne yaklaşacak arkadaşlar. 168-170 gücüne yaklaşacak bir rakiple bir final karşılaşması oynayacağız. Dolayısıyla bakın S1'den başlıyoruz. S7'ye kadar, hatta rezervlerine bile baktığımız zaman yani tamam belki becerileri çok yüksek değil. Ben inceledim takımı ama dolayısıyla yıldızsal fark var. Dolayısıyla bütün takımını kullanırsa eğer bu takım aynı, biliyorsunuz gördüğünüz gibi aynı level'dayız. O da 36 level. Arkadaşımız Portekiz'de. Yarın yani Cuma günü oynayacağız ama tabii videonun çıkma zamanına göre biz oynamış olabiliriz diye düşünüyorum. Ama 155, bunu ben 165 olarak düşünüyorum. En kötü ihtimalle final maçına çıkacağı şeklinde. Yani baremin çok çok üstünde rakipler. Ki bu rakip ilk turdan beri böyle. Yani 145-150'den gelen bir takımdı. Dolayısıyla aslında bizim havuzun içinde olmaması gereken bir takımdı. Zaten gruplarda benim dikkatimi çekti. Grupları şöyle bir taradığım zaman kim var kim yok dediğim zaman zaten orada bir gözüme hemen çarpan bir takımdı. Nitekim de
kuvvete geliyor. Bakacağız. Bir videomuz vardı biliyorsunuz zorlu rakiplere karşı. İnşallah. Tabii, aslında o videoyu ben bir daha kendim bir izleyeyim arkadaşlar. Yani unuttum herhalde. Tekrar bir izlerim maç öncesinde. Bakalım ne demişim, ne yapmışım. Çok arkadaşımızın da çünkü o videodan çok istifade ettiğini biliyorum. İnşallah ben de kendim de hani derler ya işte kelin yani berberin şey olsa bilmem hani kendi başına sürer falan gibi. Hani neyse yani şimdi unuttum. Dolayısıyla ben de bir izleyeceğim tabii bakalım şey. Hani muhtemelen öyle çıkacağız. Aslında çekmeyi isterim ama muhtemelen zamanım olmayacak. Vaktim olmayacak. Keşke aslında yensek de yenilsek de önemli değil ama havuz olaraktan yüksek rakipler çıktığı söylenebilir. Lig konusunda çok fazla bir zorlanmadık arkadaşlar. Yine aslında bize yakın az çok rakipler vardı. Bu 116 ama 120'nin üstünde bir rakip arkadaşlar. Hemen çok kısa geçiyorum. Yani değerli kardeşlerim. Yani ligde zorlanmadık. Oyuncu olarak bizim Erdal Varner'de her zaman olduğu gibi yine son derece iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezonu 2 kupayla kapatabiliriz. Kupayı aldık. Ligi zaten şampiyon bitirdik diyelim. Ama Şampiyonlar Ligi için, final için de bir şey söyleyemeyeceğim. Rakip gerçekten deve dikeni, deve dişi derler ya. Öyle bir rakiple oynayacağız. Hayırlısı inşallah diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar, güzel bir sezon geçirdik. Güzel rakiplerle oynadık. Ama algoritmanın bu sezonun başındaki güç dengesini çok iyi ayarladığını düşünmüyorum. Sezon başı gücü olaraktan hesap edersek. İyi ayarlamadılar. İnşallah bir dahaki sezonlarda daha iyi şey olur. Ama hoş, zevk aldığım maçlar oldu. Güzel heyecanlandığım karşılaşmalar oldu. Artık bundan sonrası hayırlara vesile diyelim değerli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top Pilav'ın videosunu da tekrar görüşmek üzere.